Selam gençler. Bugün eşyaları toplarken dedim ki size de bir video çekeyim. Çünkü uzun zamandır zaten kanalda video yoktu. Bu aralar bayağı aksattım. Ama yavaş yavaş toparlayacağız. Bugünkü konu da Almanya'ya mühendis olarak geldim ama marangoz olduğum, elektrikçi olduğum, su tesisatçısı olduğum, mobilyacı olduğum. Neden? Çünkü buraya geldiğinizde artık Türkiye'deki gibi bir arkadaşınızı arayıp da ya gel şu bizim işi halledelim diyeceğiniz kimse yok. Tek başınızasınız. Veya bir şeye ihtiyacınız olduğunda hallederiz abi ya falan diye size gelecek bir arkadaşınız yok. Çünkü hepsi Türkiye'de kaldı. Almanya'ya gelirken bunları da bilmeniz gerekiyor. Her işi yapmanız gerekiyor. Yok mu Almanya'da marangoz, mobilya tamircisi veya su tesisatçısı vesaire? Tabii ki var. Ama hem saatlik ücretleri çok yüksek, hem kimseyi tanımıyorsunuz, bazen bulamayabilirsiniz. Bulduğunuz kişinin ne kadar iyi olup olmadığını bilmiyorsunuz. Eğer herkese benim gibi güvenemiyorsanız veya çok fazla para ödemek de istemiyorsanız mecbur elinizden birçok iş gelmek zorunda. Gördüğünüz gibi bugün bu yatağı sökeceğiz. Hem sökeceğiz hem de muhabbet edeceğiz. O zaman kahveler hazırsa hadi videoya geçelim. Videonun girişinde söylediğim gibi gençler, burada her işi kendiniz yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü çağırdığınız usta, bulduğunuz kişi her neyse ya çok fazla para isteyecektir. Saatliği nereden baksanız 60-80 euro. O da hani ortalama uzmanlık alanına göre değişir. Bunlar da ciddi paralar. Gelen insan öyle bir saatte, yarım saatte hemen işini halledip de gitmiyor. Mecbur işi uzatıyor. Çünkü onun da para kazanması lazım. Ya bilerek uzatmıyordur tabii ki de. Hani 2 saatte, 3 saatte yapılacak işi kendi çalışma saatlerine, kendi hakkına, işte yemeğine, çayına, molasına dikkat ederek yaptığında ister istemez uzuyor. Öyle olunca da bu tabii ki sizin işinize gelmez. Bizim de işimize gelmiyor çünkü. Maliyeti arttıran bir şey bu. O yüzden bazı temel şeyleri bizim yapmamız gerekiyor. Allah'tan küçükken bu tarz tamirat işlerini falan herhalde seviyordum, ne bileyim. Lego yapmayı da seviyordum. Başarılıydım yani Lego yapmada. O yüzden şimdi böyle sök tak işlerini de kolayca, rahatça yapabiliyorum. Sadece sakin kafayla yapmam lazım. Söküp takmayı beceremediğim veya zor gelen şeyleri de YouTube'a açıyorum. YouTube'da bir sürü zaten bunu yapan mutlaka çıkıyor. Onların videolarını izleyip ben deniyorum. Oluyor. Şimdi bu eşyaları söküyoruz ama bunları ilk başta monte ederken bizim 3 kapaklı bir gardırop vardı. Onun her şeyini yaptım. Sadece kapaklarını, mekanizmasını bir türlü beceremedim. Bir tek onda bir uzman çağırdım. Onda da yani 1-1,5 saatlik işi 2,5 saatte yaptı. Ve 170-200 euro arası bir para aldı gitti. O gün bugündür bütün işlerimi kendim yapmaya çalışıyorum. Çünkü bana göre çoktu. Yani yaptığı atla deve değildi. Adam zaten yapmaya başladığında ben mantığını çözdüm ama gelmişti artık. O bana bir ders oldu yani. Aynı şekilde olay sadece montaj değil. Montajın yanında, bu sökme takma işlerinin yanında taşıma işleri de pahalı. Araç kiralamak gerekiyor. Ama bunun için de ehliyetinizin olması gerekiyor. Ehliyet benim en büyük pişmanlığım ya. Geldiğimden beri bir ehliyet işini halletmedim. Hala ehliyetim yok. Bu da benim için açıkçası çok zor bir durum. Çünkü Almanya'da araba almak çok ucuz. Arabalar çok ucuz. Ama ehliyet süreçleri çok zor ve pahalı. Tabii ki yapan yapıyor ama ben buna bir türlü fırsat ayırmadım, vakit ayırmadım. Çünkü bulunduğum şehirde Dresden'de toplu taşıma çok iyiydi. Toplu taşımanın rahat ve kolay olmasından dolayı da araca çok fazla bir ihtiyacımız olmadı. Ben de sonra yaparım derken hep erteledim. Şimdi de ev taşıma sürecinde bir ehliyetim olsaydı eşyalı yani bir kamyonet tarzı bir şey kiralayıp eşyaları rahatça taşıyabilirdik ama
Bunun için de taşımacı tutmak zorunda kaldım. Evet, arkadaşlarım var ehliyeti olan ama hafta içi taşınacağız. İnsanlar çalışıyor. Çalışmasalar da uzaktalar. Sürekli gel git hadi 2-3 seferde taşıyalım. Kolay değil. Onun dışında araç kiraları da aracı kiralamak için ehliyet istiyor. Ehliyet olmayınca da kiralayamıyorsun falan. Zor bir süreçti. Neyse ki onu da hallettik. İşte evi biz böyle hazırlayacağız, bütün eşyaları. Paketleyeceğiz, koleleyeceğiz vesaire vesaire. Adamlar sadece eşyaları alacak, kamyona yükleyecek. Dresden'den yeni evimizin olduğu yere götürecekler. Yaklaşık 600 kilometre bir mesafe. Orada da yine eve çıkaracaklar. 2 kişi tüm bu süreç için, yani bu işlem için 1500 euroya anlaştık. Birinin tavsiyesiyle falan da bulmadım. Kendim aradım, kendim buldum. Umarım iyi çıkar. Umarım memnun kalırız. Eşyalarda bir zarar ziyan olmaz. Bakacağız. Yani demem o ki, eğer ehliyetim olsaydı mesela bu işi kendim yapacaktım. Taşıma işinde. Ama bunda işte ehliyet olmadığı için pahalıya mal olacak. Yani o 1500 euroya, 1500 euronun yarısına aracı kiralayıp tek başımıza taşıyabilirdik. 700-750 euroya falan. Ama olmadı. Bunun dışında geçenlerde evde, yani evin işi bitmiyor arkadaşlar. Evde musluk tıkanmış. Ne onun adı? Boru tıkanmış. Mecbur kendim söktüm, baktım. Nerede ne sıkıntı var? Allah'tan sıkıntıyı buldum, çözebildim. Çözemeseydim ona da mecbur bir sucu çağıracaktık. Sucu da gelip ne yapacak? Nasıl yapacak? Ne kadara yapacak? Hiçbir fikrim yok. Ama Allah'tan onu hallettik. Onun dışında eve ilk taşındığımızda Almanya'da şey var. Evlerde lambalar yok. Lambaları kendi lambanızı getiriyorsunuz, avizenizi getiriyorsunuz ya da alıyorsunuz eğer yoksa. Bunun için elektrikçi lazım. Çünkü daha önce ben hiç lamba takmadım yani. Türkiye'deyken böyle bir sıkıntı yoktu. Kiraladığın eve girdiğinde lambalar, spotlar neyse her neyse bir şeyler oluyordu. Burada yok, sadece sallanan böyle bir elektrik kablosu var. Neyse internetten lambanın siparişini verdik. Geldi. Bir baktım çivisi var. Yukarıya sabitlenmesi gerekiyor. Dübel mübel göndermişler. O zaman tavanı deleceğiz. Bende matkap yok. Bu sefer arkadaşlardan matkap istedim. Ben de elektrik işinden korkarım yani. Ulan şimdi matkapla delerken ya elektrik kablosuna falan denk gelirsek diye. Evin bütün şartellerini indirdim. Matkabı fişe taktım. Matkap çalışmıyor. Neden? Çünkü şartelleri indirdik. Sonra o şarteli geri kaldırdım. Bu sefer de tırsıyorum bir yandan delerken falan. Sonra matkabın ucu kırıldı. Vesaire vesaire. Eninde sonunda neyse deldik. Kendi lambamızı da kendimiz taktık. Evimizi kendimiz düzdük. Yani bir yandan eğlenceli. Vakit geçiyor. Birlikte bir şeyler yapıyorsun falan. İşte bir şeylerle meşgul oluyorsun. İşe yaradığını hissediyorsun. Güzel bir şey. Ama bir yandan da yalnızsın ya. Kimsen yok. Mecbursun bütün bunları yapmaya. Bu biraz can sıkıcı. O yüzden bunlara da hazırlıklı olmak lazım. Şimdi bakalım. 2 yılda geldiğimizden beri dediğim gibi marangoz olduk. Su tesisatçısı olduk. Taşımacı olduk. Mobilyacı, montajcı olduk. Bu evden taşınırken boyasını falan da kontrol etmemiz lazım. Boya gerekirse boyacı olacağız. Yani hayat Almanya'da size bir şeyler öğretmeye devam ediyor. Bundan eğer keyif alabiliyorsanız ne ala, ne güzel. Çünkü biliyorum ki bazı insanlar var bundan hiç keyif almıyor. O yüzden Almanya onlar için daha çekilmez oluyor. Daha zor geliyor. Çünkü sürekli yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Türkiye'deki eşini, dostunu, çevresini arıyor bu insan. Haklı da ama ben en azından öyle biri değilim. Kendi işimi kendim görmeyi seviyorum. Daha başına buyruk hareket etmeyi seviyorum yani. O yüzden bana çok koymuyor. Bu arada açıyı değiştirdim. Görüyorsunuz. Ev bayağı dağınık. Kusura bakmayın ama sonuçta taşıma süreçleri. Olacak öyle şeyler. Yani ben bu sistemi sevdim aslında ya.
Böyle hem bir şey yapıyorum hem sizle muhabbet ediyorum. Yani bir arkadaşımla muhabbet ediyor gibi hissediyorum. Sonuçta tek başıma yapmıyorum gibi geliyor. Güzel bir hissiyatmış. Yataktan önce bizim o 3 kapılı gardırobu söktük. Mesela onda tek başıma yapmam çok zordu. O yüzden Anna yardım etti sağ olsun. Normalde bunları geçen hafta Anna Ukrayna'ya gitmişti. O evde yokken yapacaktım ama üşengeçliğimden yapmadım. Bir de işe hala devam ediyordum, çalışıyordum. Bu arada 17 Temmuz'da, yani bundan 2 gün öncesinde de iş yerimdeki herkese vedalaştım. Dresden'deki işime son verdim. Yani bir yandan iyi oldu, bir yandan böyle bir burukluk oldu. Bir boşluğa düşerim diye düşünüyordum ama boşluğa düşmedim. Görüyorsunuz. Nasıl düşeyim ki? Yapılacak bir sürü iş var. Öyle olunca... Ama bir yandan da yeni iş yerimin heyecanı var. Bekliyoruz bakalım nasıl bir yer olacak. Neler çıkacak karşımıza. Nasıl insanlar. Zamanla göreceğiz. Gençler, bu videonun konusu da bu olsun, bu kadar olsun. Almanya'da edindiğim yeni mesleklerden bahsetmiş olayım. Aslında bu yeni meslek edinmenin yanında biraz da özgüven veriyor. Yani bütün bu başınıza gelen olaylar, yaşadığınız tecrübeler sizi daha iyi bir versiyonunuza taşıdığı için ya da ben öyle gördüğüm için, bu tamamen sizin nereden ve nasıl baktığınıza göre değişir. Ben öyle gördüğüm için benim hoşuma gidiyor. Yani size de bu perspektiften bakmanızı tavsiye ederim. Bence doğru olan taraf, yani bakılması gereken açı bu yani. Ancak bu şekilde sürekli mızmızlanmayı, şikayet etmeyi bırakıp yaşadığınız hayatın farkına varıp mutlu olabilirsiniz. Bu da benden size bir tavsiye olsun. Şartlar ve durumlar ne olursa olsun hep pozitif bir tarafı mutlaka vardır. Onu görmeye çalışın. Onu bulmaya çalışın. Başka türlü hayat size zindan olur. Çok zor olur. Evet gençler, videoyu otomatik tornavidayla açtık. Otomatik tornavidayla kapatalım. Siz olsanız benim yerimde, siz de aynı bu şekilde eşyalarınızı, bütün hayatınızdaki işleri, gerekli işleri kendiniz mi yapardınız? Yoksa bir ustayla mı yapardınız? Birini mi çağırırdınız? Yorumlarda yazın. Orada biraz daha muhabbet edelim. Çok istiyorum haftaya bir video daha gelsin. Eski düzenimize dönelim ama ne yazık ki söz veremiyorum. O yüzden bu sefer her zamanki olduğu gibi kapatmayacağım. Yine de kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.